Merhaba çiçek severler. Bugünkü konumuz küpe çiçeği. Küpeli de denebilir. Küpe çiçeği dilimizde ismini şeklinin küpeye benzerliğinden ve aynı küpe gibi sarktığı için almıştır. Asılı saksılarda yetiştirilen ve harika iki tonlu renkleri genellikle mor kırmızı, pembe beyaz olarak sarkan çiçekler arasında en popülerlerden biri olmasına rağmen küpe çiçeği yerdeki bir saksıda da oldukça güzel görünür. Saksılar 20-30 santim derinliğinde ve altta drenaj deliği olan bir saksı olursa daha iyi olacaktır. Küpe çiçeğinin toprak isteği kompost ve saksı toprağı karışımı yeterlidir. Geçirgen ve gevşek toprak sever. Toprağın suyu ne fazla tutması gerekir ne de çok kuru bir toprak olması gerekir. Küpe çiçeği yetiştirmeye başlamak için en uygun zaman ilkbahar başlarında, don zamanı geçtikten sonradır. Küpe çiçeği normalde kış donlarından etkilenir ve kışın çok soğuklarda yani don olacağı akşamlarda küpe çiçeğini içeriye kapalı bir mekana almanızda fayda vardır. Küpe çiçeği normalde su sevmez denir, kışın istemez denir, uykuya yatar çünkü çalı çırpı formunda olur, yapraklarını döker. Ancak yine de her şeye rağmen kışın 2 defa su verilmesi gereklidir. Küpe çiçeğini tohumdan yetiştirmek biraz zordur. Normalde yine toprağın 1 santim altına tohumları koyup üzerine bir streç kapattığınızda çimlenmesini sağlayabilirsiniz ama bana soracak olursanız küpe çiçeğini ben nasıl çoğaltıyorum? Küpe çiçeğini üstteki dallardan ufak kırıp küçük ince filizlerden kırıp suda bekletip yaklaşık 1-1,5 ay kadar köklenmesini sağlıyorum. Gölgede bir yerde ve güneş gören yerde olması lazım çeliklerin. Aynı zamanda 2-3 günde bir suyunu da değiştirmek gerekli. Çünkü sudaki oksijen ve mineraller bitip çürümeye yüz tutmasın. Köklendikten sonra da kendisine uygun küçük bir saksıya dikebilirsiniz. Benim daha önceki yıllarda küpe çiçeğinde yaptığım bir hata, küpe çiçeği yaz günlerinde çok sık sulamak istiyor. Toprağı çok sulu olmayacak, yani bekleyen bir suyun içerisinde olmayacak ama asla da kuru olmayacak. Kuru bıraktığınız zaman da 2-3 gün sonra küpe çiçeği solup küsmeye başlıyor ve bir daha da canlandıramıyorsunuz, kuruyor. Küpe çiçeğine bakmanın en büyük sırlarından biri toprağını nemli tutmak. Aynı zamanda direkt güneşten de koruyacaksınız. Bol ışık alacak ama yarı gölge alanları sever. Dalların ucunda oluşan çiçekler sağlıklı görünümünü kaybettikten sonra ucundan 4-5 santim kadar kesilmesi yeni çiçekler açmasını hızlandırır. Kış aylarında ise toprak yüzeyinden yukarıya doğru 15 santim bırakın ve dalların geri kalan kısmını kesin. Ben de solduktan sonra canlıyken dalları kesmemeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü bunların da bir canı var ve canları acıyor. Aynı zamanda yeşilken enfeksiyon kapma ihtimalleri de çok fazla. O nedenle kuruma durumuna geçtikten sonra fidanlarda da aynı şeyi yapıyorum. Kuruma formuna geçtikten sonra dallarını buduyorum. Eğer dallarını kış formunda kuruduktan sonra yapraklar keserseniz yaza daha canlı bir küpe çiçeği elde edersiniz. Küpe çiçekleri benim göz bebeklerim. Şimdilik 3 tane saksı küpe çiçeğim var. 2 tanesi aynı formda, biri farklı. Birinin tomurcuk açan yaprakları, dış yaprakları pembe. Ama ben dış yaprakları beyaz, içi pembe olan ya da mor olan bir çiçek arıyorum, küpe çiçeği. Henüz bulamadım, çiçekçilerde rastlayamadım. Bulursam hemen onu da edinmek istiyorum. Tam bir küpeli çiçeği hastasıyım. Sevgili izleyiciler, izlemesi kolaylık olsun diye 3-4 tane videoyu birleştirip tekrar yayınladığımdan hepsi ayrı günlerde hazırlanmış videolar. Şimdi sırada buz çiçeğimiz var. Bugünkü konumuz buz çiçeği. Eminim sizde varsa biliyorsunuzdur, olmayanlar da merak etmiştir. Acaba bu çiçek nasıl bir çiçek, nasıl bakılması gerekiyor ve nasıl çiçek açıyor ve hangi renk çiçekleri oluyor diye. Birçok çiçek severler gibi ben de buz çiçeğini merak ettim. Bir arkadaşım bana hediye verdi. Bakımını öğrendim, araştırdım ve sizlere aktarıyorum. Gelin birlikte seyredelim. Şimdi yapraklarına dikkat ederseniz
göreceksiniz ki yaprakları buz gibi parıldıyor ve ağır bir yapıya da sahip. Bu yüzden kendisine buz çiçeği denmiş. Afrika kökenli bir çiçektir. Afrika'dan da anlayacağınız üzere bu çiçekler soğuk yerlerde yetişmez, sıcak ortamları severler. Buz çiçeği denmesi sizi yanıltmasın, yani soğukları seviyormuş gibi algılanmasın. Tuzlu topraklara dayanıklıdır. Tuzlu topraklara dayanıklı olduğundan deniz kenarlarında yazlıklarınızda yetiştirebilirsiniz. Aynı zamanda sukulent türündendir, yani yaprakları etli bir bitkidir. Çok hızlı yayılma eğilimi olduklarından normalde toprakta yetiştirseniz daha iyi olur, ama benim gibi hevesi ve merakı olanlar geniş saksıya aktararak geniş saksılarda da bitkiyi yetiştirebilirler. Ben şimdi küçük olduğu için küçük bir saksıya aldım. Baharda onu büyük saksıya alacağım. Çünkü bu bitkiler kışın yapraklarını kurutma eğilimindedir. Sakın diğer sukulentler gibi algılamayın. Çiçeğim öldü diye üzülmeyin yapraklar koyunca. Bunun başka bir güzel özelliği de bu gördüğünüz pembe güzel çiçekleri akşamları geceleri karanlıkta kapatıyor. Güneşi gördüğü zaman açıyor. Hatta çok kapalı yağmurlu havalarda bile açsam mı açmasam mı diye tereddütte kalıyor. Güneşe bakan bir çiçek. Üretilmesi de çok kolay. Hemen bir dal kırdığınız zaman, toprağa soktuğunuz zaman oradan köklenmeye başlıyor. Tohumla da çoğaltabilirsiniz. Yine çok farklı renkleri de mevcut. Pembe renkli, sarı renkli, kırmızı renkli, mor olanları da, beyaz olanları da hatta var. Yani böyle hepsinde bir saksıya ya da geniş bir saksıya koyduğunuzda renk cümbüşüyle gözünüzü gönlünüzü açacak bir çiçek. Bakımına gelince kumlu ve taşlı toprakları sever. Yine toprağı kurudukça sulamanız lazım. Çok suyu da sevmez. Yerde yetiştireceksiniz eğer ki bahçede. Yaprakları çok kırılgandır, üstüne asla basılmaz. Nazik bir çiçek. Ilıman iklimi ve güneşi sever. Kuraklığa son derece dayanıklıdır. Ancak kışın dondan korumanız lazım. Eksinin altına düşmeye başladığı zaman hava durumu çiçeği kapalı bir mekana, yani donmayacağı bir alana almanız gerekli. Görüntü olarak sarkan bir formda olması, kalp şeklindeki etli yaprakları, bu yaprakların parlak olması, güneşte parıldaması, hızla büyümesi, yine böyle gece gündüz açılıp kapanan çiçekleri bakılması için size kendisini çok cazip kılıyor. Siz de edinmek isterseniz hayırlı olsun diyorum. Yine küçük çiçekleri olan ve benim çok sevdiğim bir çiçek, sıradaki çiçeğimiz mine çiçeği. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu mine çiçeği. Bu çiçek genellikle Temmuz ve Eylül ayları arasında açan, rengarenk çiçekleri olan bir türdür. Her ne kadar çok narin görünse de aslında hiç nazlanmayan, çok fazla bakım istemeyen, güneşe ve güneşsizliğe çok dayanıklı, nem ihtiyacı az olan, yani çok fazla sulamasanız bile idare edebilecek, solmayan, küsmeyen, çok dayanıklı bir bitki türüdür. Çiçekleri çok güzel olmasına rağmen aynı zamanda yaprakları da dantel gibidir. Benim yaprakları da çok hoşuma gider. Çok yıllık dayanıklı, koyu yeşil yapraklı bir bitki. Genellikle Mart aylarında ekilir ama ben sonbaharda ektim. Gördüğünüz gibi çiçeklerin rengi de çok harika, fosforlu bir şekilde parlayan bir pembesi var. Ben de böyle pembe rengi olmasına rağmen aynı zamanda renkler bununla sınırlı değil. Kırmızı, beyaz, mor, eflatun, mavi renkleri de mevcut. Sanki böyle bir iki saksıda her renginden olsa daha güzel olacakmış, daha fazla bizim gözümüze bir ziyafet çekecekmiş gibi bir his uyandırıyor. Ektiğiniz ilk bir hafta bol su verseniz daha iyi olacaktır. Bunlar kaktüs ve sukulentler harici bu tür bitkiler tutulana kadar bir hafta sulanması tavsiye ediliyor. Aslında tam bir bahçe bitkisi olmasına rağmen balkonda saksılarınızda da yetiştirebilirsiniz. Çiçekleri çok göz alıcı, insana ferahlık verici. Çünkü renkleri çok canlı, pigmentleri çok keskin. Çiçekte arada ölen dallar olursa bunları makasla kesip temizlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz kuruluk bulaşıcıdır. Diğer dallara da geçer. Derhal temiz bir makasla kurumuş dalları temizleyip alın.
Döktüğü tohumlarla çoğalabilirler. Aynı zamanda boyları da 50-100 santime kadar uzayabilir. Küf zarar verebilir. O yüzden küflenmemesine çok dikkat etmeniz gerekli. Çok su istemeyen, bahçe koşullarında yaşayabilen bir bitki. Dışarıda yaşayabilir, ısı olarak çok uyumludur. Ancak kış aylarında biraz yaprak dökebilir ama canlı kalan yaprakları da olacaktır. Budama bitkinin daha hızlı büyümesine sebep olabilir. Bahar başında ya da sonunda budama yapılabilir. Minne çiçeği aynı zamanda alternatif tıpta da kullanılabilir. Diş çürümesi ve diş eti hastalıklarında, safra kesesinde, adet döneminde, gerginlik ve stresi azaltmada, balgam söktürmede, sindirimi kolaylaştırmada, soğuk algınlıklarında minne çiçeği kullanılabilir. İnternetten nasıl kullanıldığı konusunda ve demlendiği konusunda araştırma yaparak minne çiçeğinden faydalanabilirsiniz. 4. çiçeğimizde unutma beni çiçeği. Bununla ilgili birkaç tane efsane de var. Onları da önden paylaşmak istedim. İyi seyirler dilerim. Unutma beni çiçeği. Çiçeğin birçok efsanesi vardır. Bunlardan bir tanesi, bir şövalye ile sevgilisi Tuna Nehri'nin kıyısındayken sevgilisi nehir kenarında su üzerinde akıp gitmekte olan bir mavi çiçeği çok beğenir ve onu çok şiddetli bir arzuyla ister. Şövalye nehrin hırçın kuvvetli sularına karşı çiçeği almaya çalışır. Ama bu sırada nehrin sularına kapılarak son bir hamle yaparak çiçeği sevgilisine doğru uzatır ve "Unutma beni" diye haykırır. Başka bir efsaneye göre ise Adem ile Havva cenneti terk ederken bu çiçek arkalarından haykırır: "Beni unutmayın." Başka bir efsaneye göre de Anadolu'nun bir köyünde birbirini çok seven iki genç yaşarmış. Ayşe ve Aliş adındaki bu sevgililer gizli gizli buluşup evlilik hayalleri kurarlarmış. Aliş askere çağrılınca iki sevgili vedalaşmak için son kez buluşurlar. Aliş topladığı mavi kır çiçeklerini Ayşe'nin saçlarına takar. Ayşe de onu hiç unutmayacağı, bu çiçekleri de gelinceye kadar saçlarına takmaya devam edeceğine söz verir. Ancak bir zaman sonra köye kara bir haber gelir. Aliş askerde ölmüştür. Ayşe derdini kimselere söyleyemez. Saçlarına Aliş'in taktığı mavi kır çiçeklerinden takmaya devam eder. Ailesi kızlarını mutlu etmek için evlendirirler ama o Aliş'ini bir türlü unutamaz. Aliş aslında ölmemiş, yanlışlıkla öldüğü bildirilmiştir. Köyüne döndüğünde Ayşe'nin evlendiğini duyunca üzüntüsünden köyü terk etmeye karar verir. Aliş sevgilisiyle vedalaştığı yere gelince Ayşe'nin de onu beklediğini görür. İki eski sevgili konuşmadan öylece birbirlerine bakarlar. Aliş bakışlarıyla "Sözünde durmadın" der gibidir. Ayşe bir süre sonra konuşmaya başlar. Savrulan saçlarındaki kır çiçekleri yerlere dökülür. Aliş ise sevgilisinin arkasından koşar koşar ve bu sırada kendini uçurumdan aşağı atan Ayşe'nin sesi vadide yankılanır: "Unutma beni." İşte bu hüzünlü aşk hikayesinden sonra bu güzel kır çiçeğinin adı "Unutma beni" olarak kalır. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Programa böyle birçok efsaneye, hatta hüzünlü efsaneye sahip çiçeğin hikayeleriyle başladık. Kendisi narin olduğu gibi hikayeleri de hakikaten çok güzel. Bu çiçek birçok renklere sahiptir. Mavi, mor, kırmızı, beyaz, oldukça da nazik, narin ve güzel görünüşlüdür. Hatta Alman yazar Goethe zariflerin en zarifi demiştir bu çiçek için. Bu bitkinin 74 çeşidi olduğu söyleniyor.
Büyüklüğü 30 santime kadar varabilir ama genellikle 15 santim orta boylarıdır. Çoğalması tohumla olur. Toprak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra tohumlar ekilir ve serpilir, daha doğrusu sulanır. 6 ile 15 gün arasında çimlenmeye başlar ve Haziran, Temmuz ayları gibi çiçek açmaya başlar. Yine buna benzer çiçekler de sonbaharda da açmaya devam ederler. Çünkü ılıman mevsimlerden hoşlanırlar. Bu bir kır bitkisi olduğundan bunu evde, salonda değil de balkonunuzda, terasınızda ya da bahçenizde bakabilirsiniz. Güneş ışıklarını dik alması gerekiyor ve hafiften rüzgarı da yemesi lazım. Çünkü kır havasını ona bulunduğu ortamda yaşatmalısınız. Toprak çok nemli, mantar hastalıkları üretebilecek bir toprak olmamalı. Havadar, böyle sağlıklı bir toprak olmalı ki bu çiçek de böyle bol bol zarif çiçekler sizlere verebilsin. Kış aylarına dayanıklı türleri var, dayanıksız türleri var. Bazı türleri 30-40 derece eksilere dayanırken bazı türleri de sıfırın altında yaşayamıyor. Bunların çeşitlerine göre araştırılması gerekir tabii. Sizdeki hangisinin olduğunu bilmeniz lazım. Çiçekleri mat ve soluksa eğer, bu yerini sevmediğinin alametidir. O zaman yerini değiştirmeniz gereklidir. Bu çiçek kışın yapraklarını dökse de ertesi sene kendiliğinden tekrardan çimlenecektir, yeşerecektir. Ama ve lakin bazı türleri yine 2 senelikken bazı türleri çok yıllık olabilir. Buna dikkat ediniz. Eğer ki unutma çiçeğini kaybetmek istemiyorsanız her sene tohumlarından faydalanıp dibine her seferinde çoğaltarak, serperek tekrardan unutma beni çiçeğini ekebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. İyi günler diliyorum.